Ben yine babamı gördüm, konuştum hatta ve babamın gençlik halini gördüm rüyamda. Oo. O kişiyle ilgili bir şey olduğunu anlıyorum veya bir soğuk bir şey hissediyorum. Birkaç kez öyle olmuştu. Kişiyi gördüm ama böyle bir gri bir görüntü ve soğukluk. Hani böyle o zaman hani bir ölümle bağdaştırma bunu. Öyle bir Evet. şeyler. Tepede sana sürekli ceza yazan birisi var. Allah baba. Bir de üstüne üstlük paranoya haline getirdiğin sağında ve solunda da melekler var. Yani hiçbir şey yapamıyorsun, kendi başına Yazıyorlar, değilsin. yazıyorlar değil mi? Sürekli yazıyor böyle. İşi gücü yok çünkü benim ne yaptığımla alakalı hepsi. Hiçbir şey yok. Şöyle düşünüyorum, hani her aldığımız şeyin bir hani klasik espridir. Bir kullanım kılavuzu vardır. Değil mi? Her şey bizim yok. O bağlarla ve onlar da kişiye özel Rablar. Hayatın neşesi, Demir'in sesi, bir uyanış hikayesi. Arkadaşlar bir hafta aradan sonra tekrar sizlerle beraberim. Konsepti biliyorsunuz. Hemen konuğumu stüdyoma çağırıyorum. Bedenden çıkartıyorum. Konuğum Nihal Ertuğran şimdi ışınlanıp stüdyoma geliyor ve işte Nihal. Hoş geldin. Selamlar. Hoş bulduk. Nasılsın? Öncelikle teşekkürler. Geldin, davetimizi kabul ettin. Fark Ben et. teşekkür ederim. Davete icabet gerekir zaten. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Çok iyiyim. Sen de iyisin. Çok iyi gözüküyorsun. Evet, hemen söyleşimize başlamak istiyorum. Çünkü konuşacağımız çok şeyler var. Tabii Kaç ki. yıldır bu bedene odaklısın Nihal? 54. 54 sene ve 54 sene boyunca pek çok sınavlar, pek çok zorluklar, pek çok önce bir çevre edindin kendine, çevre yarattın daha doğrusu doğmadan önce. Anlat bakalım neydi tekamül planın? Neyi amaçlayarak geldin? Bunu bilmek o kadar kolay mı bilmiyorum ama İstanbul'da normal standart e, iki kardeş olarak anne baba çok şükür var olarak bir hayata doğdum. E, Ablaydım. Hı hı. Halen ablayım. Abla olmak, ablayı halen artık nasıl anlatılır bu? Hani evin büyük çocuğu, her şeyin önce onda denendiği kişi olarak. İki E, kardeştiniz, değil mi? iki kardeş, kardeşim benden 1,5 yaş küçük aslında. O kadar yakın ki aramız. Kız Yani kardeş mi? erkek kardeş. Erkek kardeş. Tamam. Evet. Öyle yani aslında rahat bir çocukluğum oldu. Tek problem ev hep kalabalık olmuştur. Hani hep böyle İstanbul'a gelen yakınlar, İstanbul'a gelen hastalar, İstanbul'a tatile gelen birileri. Hani evde hep bizim haricimizde de bir sürü kişinin olması, yatılı yatısız her neyse. Hani hep böyle bir kalabalık ortamdaydım. Kalabalık ortamların etkisiyle de böyle bir hani evin de sorumluluğu, kardeşin sorumluluğu, böyle bir sorumluluk. Ve bunu takiben tabii ki ben hiçbir şekilde evimi, ailemi ve ülkemi asla asla tırnak içinde terk Asla, etmem diyen ben kesinlikle mümkün değil. neredeyse Bunları çok ve seviyoruz. ben bir gün bir kararla yurt dışına gitmeye karar verdim ve halen buradayım. Kaç yaşındaydın? Bunu niye yaptım bilmiyorum. Yaptığımda 22 yaşındaydım, küçüktüm. Yani şöyle olmuştu. O an bana bir yol ayrımı verildi. Hep ben ona inanırım. Kader planımız var. Ana yol ama bu ara yollar hep bize ait. Evet. Hacettepe'de bir yer kazanmıştım. Ya oraya gidecektim ya da burada daha benden önce gelmiş arkadaşımın telefonu geldi. Hadi gel dedi. Ben dedim ki ya gittim okulu gördüm. Müfredatı bile aldım. Bilmiyorum falan falan. Bunu yüksek sesle konuşurken tamam geleceğim dedim. Dedim o an. Ve İçinden sonra çıktı bu ses. aynen öyle tamam geliyorum dedim. O an biliyordum ki bu büyük bir yol ayrımı. Her şey değişecek hayatımda. Tanışacağım kişiye kadar her şey değişecek. Bunu tabii aileye ikna ettirmek biraz baba tarafından zorlanıldı. Ama kararlıydım. Gidiyorum dedim. Ve hiçbir şey beklemeden
sizden dedim. Geldim buraya. Burada çalıştım, aile yanında kaldım, bilmem ne. Hani Ne böyle düşünerek bu sıfırdan. karar, ne düşünerek bu kararı verdin? Yani bu bir Sanırım kaçış mıydı? Hep böyle kalabalıklar arasındaydın. Bir tek başıma bir şeyler yapayım mıydı? Neydi? acaba belki ondan veya artık biraz da ortamdan uzaklaşmak mı ya da kendimi kendime ispat etmek mi? Hani ben de yapabilirim. Hı hı. Kardeşim üniversiteyi Ankara'ya kazanıp gitmişti mesela. Hep onun bir ayrılığı, üzüntüsü vardı evde. Hani işte gitti, işte ne kadar büyük bir boşluk onun gelmesi. Vardı ya o şarkı, Ankara'dan abim geldi, evde Abim bir geldi. bayram havası. Aynen öyle olunurdu. Acaba diyorum ona mı? Bak ben daha da uzağa giderim falan gibilerinden. Ve sen Bilmiyorum. daha da uzağa gidersen belki sen daha da özlemle geri gelsin diye beklenirdin belki. Evet ama aynı zamanda da acayip bir vicdan azabı halen var. Halen var. Ne? Bırakıp gelmek. Yani Bırakıp onları terk gelmek, ettin onların gibi. sorumluluğundan kaçmak sanki. Hani Hı. zamanında çok böyle abla 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 evde de işte çalışırken evin her türlü şeyine ihtiyaç olduğundan değil ama ben öyleyim. Hiç elim boş gitmezdim mesela. Akşam çıkışta bir şey alırım. Meyve alırım, bir şey al, bir şey verme sürekli bir o hava. Sonra ben onu pat diye kestim. Buralara geldim. Bu sorumluluğu sana aile mi yükledi? Hayır, Kendin mi? kendi kendime. Kendi kendime belki yer edinme amaçlı. Hani ben de bakın böyle varım ben de. Ben Ben de varım. yapabiliyorum, edebiliyorum, ben de varım. Ama yurt dışına gitmek gibi ki bu buraya gelip de beni çağıran arkadaşımın hep vardı bir yurt dışı hayali. O gerçekleştirdi ve bana "Ay sen de gelsen falan dediğinde dedim asla ben annemi, babamı, ailemi ve ülkemi de seven birisiyim. Hani kimisinin hiç umurunda olmaz ya. Ben eskiden beri öyleydim, halen öyleyim. Olmaz. Ben bırakamam. İstanbul'u mu Bu bırakamam gibi arada bir. bu arada dinleyicilerimiz için Türkiye'den nereye gittin onu da söylersek çünkü İngiltere, Kuzey İngiltere'deyim ben. Leeds şehri, Manchester'a çok yakınız. Ara ara arkadaşıma hep suçladım. Senin yüzünden ben geldim buralara ama o da bana demişti ki ben sana gel dedim ama kal demedim demişti. o peki kalıyor mu O arkadaş? Amerika'da. O Ha, o halen seni oraya sürükledi, çekti, başka bir yere gitti. aynen öyle. Aynen Bayrak öyle. yarışı gibi olmuş. Aynen öyle. Ama benim hiç öyle bir ne niyetim vardı. Ve 92 Kasım ayı Londra üzerinden buraya geldim kaybola kaybola. Metrolarda. Ama bu Tek başıma macerayı sen çat pat sevdin. İngilizce geldim. İndim burada otobüs durağında karanlık, yağmurlu indim otobüsten etrafa baktım. Tam bir Türk filmi sahnesi elimde bavulum. Asla burada kalmam ben dedim. Bak, yine bir asla çıktı Gene ağzımdan. aslında. Ben ne zaman asla Gördüğünü ne desem zaman yalatıyor, nasıl güzel yalatıyor varoluş. hem de nasıl. Bunu anlamama rağmen şimdi halen buralardayım ama artık tabii ki ikisi de ev olarak buradayım. Burası da benim için ev. Türkiye zaten her zaman için ana vatan. Artık öyle düşünmüyorum. Ama bir gün mutlaka diyorum. Peki, Daha çok. buradasın, çok uzun zamandır Leeds'tesin. Anne baban Evet. ilişkilerin artık çok değerli oldun mu? Bence değerliydim zaten. Hani bana hiçbir zaman için hani şey yapmadılar. Hani Yolunu böyle ne denir gözlüyorlar üvey mı? evlat muamelesi. Tabii ki şu an e, belki kız erkek çocuk farklılığı. Hani kız evlat biraz daha yakındır. Ben her gün ararım mesela annemlere. Her gün. Bazen 5 dakika bazen yarım saat. Hani her gün ararım nasılsınız? Her maddi manevi herhangi bir ihtiyaçlarında ben varımdır. Kardeşim ilgilenmiyor mu? Tabii ki ilgileniyor ama tabii ki biraz kız kadın erkek ya da kişilik itibariyle o daha hani bir adım geride. Ben halen onlar için koruyan, kollayan, sorumluluk hisseden kişiyim. Ama araya böyle bir mesafe koydum. İşin enteresan tarafı, şimdi oğlum da üniversiteyi İskoçya'da okudu. Şimdi Londra'ya yakın bir yerde çalışıyor. Yani adanın üstünden altına gitti, ortaya uğramıyor. Ve ben bir ara işte master falan Amerika falan bir şeyler diyordu son sene. Ben aman yapma uzağa gitme dediğimde bana döndü ve dedi ki senin yaptığını yapmayacağım ben en azından aynı ülkedeyiz dedi. Ben o an bir tokat daha. Peki senin yaptığınla o çok darbe aldı mı ya da etkilendi mi? Yani Türkiye, Olur mu? evet.
Yo, hayır, ama sanırım tabii ben demek ki küçüklüğünden beri bunu mu hissettirdim? İşte Evet. anneanne O dede enerjiyi orada. yaydın belki de. Evet. Büyük ihtimalle. Evet, evet. Ama dedim ki tabii ki haklısın. Ben yaptım, sana hiçbir şey diyemem. Artık kötü bir şey değil bu. Öyle hissediyorsan, evden uzak olmak istiyorsan uzak ol. Çünkü sana ait bir yer her zaman için evdir. O yüzden fark etmez. Bakalım, şimdilik böyleyiz. İyi. Ee, ama hani genel olarak öyle travma bilmem ne, hani ağır bir şeyler yaşayarak geçmedi çocukluğumda, gençliğimde. Hatta buraya gelme zamanımda ben çalışıyordum Şişli'de bir holdingde. Acayip şeydik, hani böyle her akşam yeni açılan, o zaman da İstanbul'da yeni başlamıştı yeni barlar, şeyler. Nerede yeni bir yer açılıyor, arkadaş grubumla oradayız. Hani Alemlere öyle bir aktın yani. yerden çıkılıp geliniyor. Hani bırakma sebebim de hani şey değil, hani orası daha cazipti o zaman, daha canlı neşeli, tam böyle gençlik başımda duman zamanları. Geldim, burada okul, iş buluyorsun, ailenin yanındasın, ağırlık var, sorumluluk var. Bu sorumluluk bayağıymış, hani Türkiye'deki hiçbir şey değilmiş. Daha Peki da çoğunu istemişim demek ki. bu sorumluluk sonuçta yeni bir yere gelmiş olmanın ve bu yeni yerde kendini ispat etmenin bir içindeki buna mecburum sorumluluğu mu? Tabii şimdi kalktım geldim. Bunu Başarısız olmak başarmalıyım şeyi. istemiyorsun mesela. Tabii, tabii. Mesela burada arkadaş gruplarımız oluyordu ve tabii tipik Türkler Türkleri buluyor. Türkçe konuşuyoruz. İngilizce öğrenmeye gelmişiz ama ağlayanlar, bir hafta, bir ay sonra geri dönenler. Ben de diyordum ki, ne bekliyordun ki? Evdeki prenses burada da devam mı edecek? Bir kendine gel. Hani bir de onun diyorum. Bir kendine gel. Kendime diyordum tabii. Sen tabii Nihal'e bunu bir sınav olarak, bir senaryo olarak hazırlayıp fark ediş olarak ona sundun. Nihal kaç yaşındaydı o zaman? İşte 20 küsür mü? 20'lerin başları. 20'lerin başları. Bu sınavla yüzleşince tekamül planında neyi anlamış oldu? Dibe mi battı ya da bazı şeyler mi açıldı onda? Fark edişleri ne oldu? Dibe batmak değil ama hayatın farklı bir evresini yaşamak. Yani Türkiye'de ne kadar da olsa bir anne baba, işte o evdesin, evin bütün sorumluluğu sen, hayatının bütün sorumluluğu sende değil. Hani ben ne kadar çalışıyor olsam da, aktif bir sosyal hayatım Destek var olsa en da, azından. ama burada öyle değildi. Burada yiyeceğime kadar kendim düşünmek zorundaydım. Uçak biletimi ben kendim almalıydım. Hani her şeyime %100 sorumluluktaydım. O yüzden bu büyümem için sebep oldu. Olgunlaş. Zaten o değil, olgunlaşmak, tabii büyümek, her anlamda büyümek. Peki şimdi burada olgunlaşmak deyince ikiye ayrılıyor. Bir kısım ben olgunlaşıyorum, hayat çok zor, hayat acımasız, güçlü olmak zorundayım, ben bu işi kotarmak zorundayım diyor. Bir kısım farklı bir algıya geçerek ben yalnızım ama aslında hiç yalnız gibi hissetmiyorum. Benim Rabbim var, benim Allah'ım var. İşte benim her zaman koruyanım var. Onu ben hissediyorum ve her şey yağ gibi akacak. Tamam olgunlaşıyorum ama farklı bir açıyla bakıyorum. Tamam durumlar böyleyse gayet güzel yoldan ilerleyelim gibi. Bir tanesi tamamen materyalizme doğru giderken ben varım, ben yapıyorum, başaracağım veya başaramayacağım ve dünya acımasız derken öbür taraf tamam ben varım ama ben yalnız değilim. Çünkü beni her zaman koruyan, kollayan bir evrenin bir parçasıyım. O zaman sorun yok. Bakalım önümüzde neler var gibi bir bakış açısı. Sen hangisini daha yakındın o dönem? O dönem ilk söylediğin, tabii İlk. ki. Yani ben Tabii. yapıyorum, ben varım. Ee, Yapabiliyorum, yapabilirim. Kendime ve herkese ispat durumu. Ben yapabilirim. Türkiye'de de yaptım. Bakın ta nerelerde de yapabiliyorum gibi bir, hem de egoyla karışık, hani böyle O bir, zaman tabii evet o dönem tabii, ego zihin tamamen hakimiyet devrede. Tabii, altında ve de tabii. gençliğin de verdiği bir enerji var. Ama yine de her zaman, hani derler ya, inançlı olmuşumdur. Hani her zaman da bir şey vardı bende. Hep küçüklüğümde de böyle bir, hatta daha küçükken ben evde
Tabii annem o zaman kızım kendine gel falan derdi. Şey derdim ben, hiç yalnız kalıyorsun, korkmazsın değil mi? Yo, ben diyordum misafirler Görüyor birileri muydun? geliyor Görüyor oturuyor kız muydun? falan. Görüyordum. Tamam. Sonra annemin falan korkutmasıyla ben kapattım. Yok dedim ben. Şimdi kaç yaşına kadar görüyordun? İşte ilkokul civarında bunları görüyordum Yani ben. 6-7 yaşlarına kadar Tabii tabii. perdeli değildin. Üçüncü gözün açıktı ve Konuşuyordum falan tabii. yüksek frekanstaki varlıkları görüyordun. Ne olduklarını bilmiyordum tabii ki. Ama Tamam. hani evde olduklarını, oturduklarını, ben girip çıkıyorum orada olduklarını. Ama bunları söyleyince tabii kıza bir Tabii şeyler yani oluyor. dualitede şeriat bilincinden bunlar anlaşılmaz Tabii. tabii ama bizim seyirci kitlemiz zaten ilk üç çakradan özgürleşmiş, metafiziğe de inanan ve hisseden, varoluşla iletişime geçmiş kitle. O Evet. sebepten bunlar gayet normal. E, Ve senin gibi küçük yaşlarda 3, 5, 7, 9 yaşlarında işte dedeleri görenler, farklı varlıkları görenler oluyor çok fazla. Tabii ki saçmalama bunlar şudur budur diye büyükler tarafından set çekilince o perde iniyor. Biraz öyle hatırladığın mesela nelere benziyordu, sana neler diyorlardı, onlardan biraz bahsetsene. Aslında tam neler söylüyorlardı hatırlamıyorum. Öyle bir hani sanki onlar geliyordu da ben onların etrafında duruyordum. Görüntü de aslında tam görüntü değil, ışık tarzında. O Holo- tarz şeyler. Hologram şeklinde mi? Evet evet, yani böyle bedenli değil. Ha, bedenli Hologram değil. Anladım. değil. Telepatik olarak konuşur zaten onlar. E, Yani sana söyledikleri hatırladığın bir şey var mı? Yok aslında ama bir de ben rüyaları bayağı bir gören birisiydim. Halen oluyor. Bir şey olacağı zaman mesela anneme bir şey diyorum. Şu mu oldu diyorum. Sen nereden biliyorsun? Biliyorsun. Mesela geçen Ne doğuyor? Eylül ayında babam, e, işte ben acilen İstanbul'a gittim. Babam yoğun bakımdaydı. Hı. Ve ben aradığımda annem yok bir şey işte falan falan. Ben dedim biliyorum, nereden biliyorsun, rüyamda gördüm ben dedim. Yine mi dedi. Evet dedim. Nesi var söyle diye ısrar ettim ve hemen ertesi gün gittim zaten. Çok şükür şimdi iyi. Ama zaten giderken de dedim tam rüyanın ne olduğunu bilmiyorum. Ama babama bir şey olacağını gördüm ama bir şey olmadığını da gördüm. O Hı. yüzden dedim ki anneme geliyorum yoğun bakımda ama dedim bir şey olmayacak. Böyle enteresan şeyler, açıklayamadığım şeyler. Peki sen bunları ilk defa yapmıyorsun tabii ki. Senin Yo yo. hayatında ve o zaman Rüyalarım hep vardı. annen Hep vardı. baban da senin bu özelliğini biliyorlar zaten, değil Tabii mi? Hani böyle rüyaları biliyorlar. özelliğinden dolayı farklı bir şekilde baktılar mı ya da bu kız kafayı üşütmüş filan ya da değişik birisi filan dediler mi? Son yıllardaki değişimim onlarda, annemde daha çok endişe yarattı. Hmm. Sen dedi işte sürekli bir şeyler dinliyorsun iş yaparken bile, ben bir sohbet dinliyorum, bir şey dinliyorum, sesli kitap ya da oturunca hemen bir kitap. Sen dedi böyle değildin, konuşmaların da bir dedi tuhaf oldu dedi. İşte şey diyorduk hani inançlı, itikatlı, altıncı hissi kuvvetli falan ama dedi sen dedi farklı şeylerden bahsediyorsun. Ben senin için endişeleniyorum. Sadece annem değil, eşim de. Şu Eşim andaki evet şu eşinle an yani şöyle ilk tanıştığında ve ilk işte evlenirken herhalde daha dualiteden sıradan anlaşırken gittikçe o şey açıldı galiba, değil mi? Makas açıldı aradaki. çok açıldı. Hatta geçenlerde yani şöyle ben bu tip şeyler demeyeyim de işte enerjiymiş, reikiymiş, ben bunlarla bir 10 yıldır ilgileniyorum. Hı hı. İlk öğrendiğimde tabii heyecanlı heyecanlı. Üzerinde deneyebilir miyim, şunu yapabilir miyim falan. Bana o zaman bir sınır koymuştu. Dedi ki sen kendini iyi hissediyorsan yap ama beni bulaştırma. Tabii istemeyebilir, korkabilir. Normal bunlar zaten. İstemeye de bilir. Yani Enerjiniz de siyah beyaz gibiyiz bu konularda. Hatta geçenlerde ben beşerle insan arasındaki sanki fark... O zamandan beri ben suskunum aslında. Hani hiçbir şey kırgın değilim ama suskunluğumu korumaya çalışıyorum. Ama bazen böyle bir şey oluyor da taşı neydi? Taşı dediğine gedi. koymak. Ha. Aa dedim, aa bak bu dedim beşer daha insan olamamış. O ne demek falan diye sorunca birden şey dedi bana. Belki de iyi dedi.
2 kitap okuyup 3-5 sohbet dinlemekle sen kendini bir şey mi zannediyorsun? Oo, bak varoluşu ne güzel Bak, o konuşuyorsun. an ben hemen şu tırnaklar başladı. Normalde olur. Hemen atağa geçerim. Hop indirdim. Doğru söylüyorsun dedim. Çay ister misin dedim. Kalktım çıktım Süper. oradan. Siz bu kavgaları İngilizce mi yapıyorsunuz evde? Yok hayır Türkçe. Oğlumuzla konuşmamız ama enteresandır. Ben 4 yaşından beri Türkçe konuşurum. Eşim İngilizce konuşur. Öyle önerilmişti zamanında doktor tarafından. Ama karışık konuşuruz. O bana İngilizce ama eşimle Türkçe. Birebir Türkçe. Anladım. Peki şimdi o zaman sen özel, korunan, e, değerli ve kalp gözü açık, rüyalarında aktif bir ruh olarak bedenlendin. Belli bir zaman tabii ki ego, işte kendini ispat etme çabası, şu bu, hatta Türkiye'leri terk etmeler filan, oraya gitmeler oldu. Fakat böyle kırılım da olmuştur mutlaka. Bir olay yaşamışsındır. Belki bir kaza olabilir, belki bir aydınlanma olabilir, titreme olabilir, hastalık olabilir ya da bazen farklı deneyimler de yaşanıyor ve özle bağlantı daha böyle yoğun ve derin kuruluyor. Senin böyle deneyimlerin yani özle bağlantıyı e, iyice hissedeceğin durumlar yaşandı mı? Aslında öyle hani bazılarının vardır ya bir uyanış hikayesi falan gibi böyle fantastik bir şeyler falan. Bende yok. Yok. Ama Ama aydınlanma olması yolunda gerekiyor mu? yok hayır Evet. yani olması gerekmiyor. Şöyle olabilir. Birkaç yıl önce hani ölüme yakın deneyimler deniyor ya. Hmm. Ben bir kayak kazası geçirdim. Ciddi. Ee, Gözüm açar gibi olduğumda öleceğimi düşündüm. Ve o Ha, an dedim ki kaç nefesim var ve bu kadar mıymış dedim. Bu evet. muymuş? Hani o an bana boşluk geldi. Bu muymuş? Bu. Sonra işte neyse düzeldi her şeyi toparladık falan. Ondan sonra ben daha bir yoğun bu tip şeylere hani daha bir daldım. Hani bir vardı bir yer. Hani böyle zikzaklarım vardı işte. Reiki Evet. öğrendim yaptım gitti işte. Biraz bir şey biraz bir şey. Ama sonra bundan sonra bu daha bir sabitlendi. İniş olmamaya başladı. Hatta daha hani Daha çok duruyor. hayatını kapladı belki de. Evet çünkü hani hayatın o kadar olmaması gerektiğini hissettim o an. Hani bu muymuş dedim. Birkaç nefesim kaldı diye düşündüm. Ne nefes alamıyordum çarpışma sonucunda. Evet. Dedim birkaç nefes sonra demek ki bu. Biriyle mi çarpıştın? Birisi bana çarptı bayağı bir kötü bir Hızlı şekilde. gidiyordun herhalde. Hızlı gidiyordu ya da. O benim döneceğimi zannetmiş. Ha. Yani böyle bir karartıyı ve sesi hatırlıyorum son. Sonrası Ondan yok. sonra bayağı bir yuvarlanarak kafayı çarpa çarpa falan indim. Ama An- işte bu travma da yarattı bende fiziksel olarak da, ruhsal olarak da. İşte 2 yıldan sonra yani bu ne zaman oldu? Covid'den önce. Covid'den sonra gittiğimizde tabii mecburen çıkamadık hiçbir yere 2 yıl ara geçti. Ve bende hiçbir şey geçmemiş. Hani ilk başladım gidemiyorum. Oğlum da eşim de hadi diyorlar yok diyorum arkadan birisi kafam sürekli arkada. Onun üzerine oğlum önüme eşim arkama geçti. Eskortluk yaparak bana ondan sonra bir rahatladım. Ve geçenlerde şunu düşündüm. Bu da bağlantılı. Konudan konuya geçmek olmasın ama geçen gün eşimin bana sen 2 şey okuyarak bir şey mi oldun diye bir ayar vermesi gibi oğlum da şey yapmıyor mesela. Oğluma da işte bak sana reiki yapayım mı şu bu. Aa yok 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 sen öyle saçma sapan şeyler. Aslında dedim ki çok isterdim en yakınlarımın hani oturayım, konuşayım, sohbet edeyim ama onlar beni dengeliyor aslında. Evet. Aynen o kayaktaki gibi biri önüme biri arkama geçti ki beni korudular. Evet. Aynı şeyi bu düzlemde de yapıyorlar. Yoksa ben uçar giderim demek ki. Tutuyorlar beni. Evet. Şimdi zaten bu olaylarda talep gelmeden ben sana şunu yapayım mı? Ben sana şifa vereyim mi? Ben sana yardımcı olayım mı? Bunları zaten şey yapmamak lazım. Teklif etmemek gerekiyor. Talep doğrultusunda. Çünkü neden? Sen onun tekamülüne de engel Tabii. olabilirsin. Sonuçta o belki ağrılı, sızılı bir şekilde
o süreci geçirecekse oradan bir kazanımı olabilir. Sen geçen gün o yüzden hani dağda kayarken kaskın yok Tas, diye söyledin bana, değil mi? tabii tabii. Oo, tabii. Bir travma varmış demek ki. Yani kaskım parçalanmıştı çarpa çarpa inmekten. İyi ki dedim vardı kask olmasa. Evet. Gerçi o da bir sebep ama. Geçmiş olsun. Peki şimdi sen Teşekkür babanın ederim. mesela rüyanda yoğun bakımda olduğunu ve sonucunun iyi olduğunu hissettin, gördün. Bunu da dualitede annene söyledin. Buna benzer içine doğan ve sonradan olan böyle hatırladığın birkaç olay var mı? Yine babamın bundan ne bileyim 20 yıl kadar önce bir ameliyatı oldu. Bypass ameliyatı ve riskliydi. Ben yine babamı gördüm, konuştum hatta ve babamın gençlik halini gördüm rüyamda. Oo. Ondan sonra telefonda da dedim baba hiç merak etme iyisin bir şey olmayacak diye. Hani ben bunu söylerken bile tuhaf geldi. Hani sanki ben söylemiyorum ona. Tabii ona çok güzel bir moral Bakmışlar oldu. sana. İşte ölen birileri mesela annemi aradığımda herkese değil ama bazı kişiler demek ki aramda bir bağ olan kişilerle işte kızımızın diyorum vefat mı etti? Evet sen nereden biliyorsun? Gördüm. Hı. Hani bir şekilde bir rüyamı öldüğünü görmüyorum ama rüyama giriyor. O kişiyle ilgili bir şey olduğunu anlıyorum veya bir soğuk bir şey hissediyorum. Birkaç kez öyle olmuştu. Kişiyi gördüm ama böyle bir gri bir görüntü ve soğukluk. Hani böyle o zaman hani bir ölümle bağdaştırma bunu. Öyle bir şeyler. Yani demek ki o zaman kalp gözün ve sezgilerin, hissiyatın ona göre sistemle bilinç dışı bir şekilde uyumlu ki sana böyle Sezgisel. Evet. güzel geliyor. Peki senin yaradanla, varoluşla ya da özle iletişimin mesela istediğin şeyi nasıl istersin? Çok arzular mısın? Sadece içine doğması yeter mi? Yeterli olur mu? Ve bunu ilk ne zaman hissettin? Tamam korunuyorsun, kollanıyorsun, tamam yalnız değilsin. Ama o perde indi 7-8 yaşlarından sonra. Ondan sonra bir Allah kavramı. Allah kavramı nedir Nihal için? Küçükken çok korkutucu hatta küçükken demeyeyim de büyüdüğüm zaman da yani bundan bir 10-15 yıl öncesine kadar çocukluk travmasıyla gelen şeyler işte tepede sana sürekli ceza yazan birisi var Allah baba bir de üstüne üstlük paranoya haline getirdiğin sağında ve solunda da melekler var yani Ha. o, o kadar Bunlardan kurtuluş yok. yok hiçbir şey yapamıyorsun kendi başına Yazıyorlar, değilsin yazıyorlar değil mi? sürekli yazıyor böyle işi gücü yok çünkü benim ne yaptığımla alakalı hepsi. Sonra tuhaf geldi. Yani işte saçım benim niye dedim günah olsun ya? Yani niçin? Yani kaşım değil de saçım niye bu uzun olmasının ne gibi? Erkeklerde bu ne hissettiriyordu? Sonra kadın niye ikinci planda? İşte niye şu bunları hep ben böyle bir hani Sorgulamaya başladım. sorgulamaya başladım. Hem korkuyorum bir yandan da. Günaha mı giriyorum? Bak şimdi yine başladı Yanlışlıkla ceza şeyi tak cehenneme tak tak tak. gitmeyelim. Ondan sonra ama önüne de geçemiyorum. Hani hem istiyorum hani böyle arzuyla korkunun çatışması gibi. Hani korku arzudan doğuyor ama aynı zamanda da arzu tetikliyor. Ondan sonra işte Yasaklar da çekici. evet Yasaklar da hem de çekici. hem de nasıl ama yine de şöyle düşündüm. Yani e, benim içime bu düştüğüne göre vardır bir sebebi. Demek ki benim bunu anlamam gerekiyor. Araştırdım. Demek ki yine o yol ayrımı veriliyor. İşte tamam araştırdın, okudun. İkna oldun mu? Evetse tamam kapat defteri devam et hayatına. Ben ikna olmadım. Yok dedim bu değil. Sonra başka bir şey. O Ne zamanlar da olacak gibi böyle değil ki. yeni şeyler Açtıkça çıkmıştı. Bu geliyor. Law of Attraction'lar falan hani bu kitaplar marketlerde falan her yerde satılan. Onları okuyorum büyük bir heyecanla. Diyorum bak istersen oluyormuş işte şöyleymiş böyleymiş. Secret Bir müddet felsefesi. heh, ondan sonra yok dedim bunda da bir şey yok. Arkası gelmiyor. Yani bir şey eksik. Yazıyor bir şey ama çok kapalı yazıyor. Yani ben daha bir şey istiyorum ama bir şeyin ne olduğunu da bilmiyorum. Daha doğrusu içini dolduracak bir şey istiyorsun. O boşluk nedir? Etrafta o Onu yok. Ne kitapta var, ne evet bilgide var, hiçbir yerde yok.
Hiçbir şey yok. Şöyle düşünüyorum. Hani her aldığımız şeyin bir hani klasik espridir. Bir kullanım kılavuzu vardır. Değil mi? Her Evet. şeyin. Bizim yok. Evet. Bedenin bile yok. Yani tıp literatürünün dışına çıkamıyor doktorlar bile bir şey olduğunda. Aslında Ruhumuzun şöyle, hiç yok. ilmi sima fizyonomi eğitimi alıyorum ben şu anda. Kullanım kılavuzu burada ve Ha. sonunda Evet, biraz var. evet. Evet, o enteresan. Doğru, doğru. Ben bir arada bir refleksoloji kursuna gitmiştim. El, ayak ama en enteresanı kulak gelmişti bana. Evet. Çünkü kulak cenin şeklinde ve Evet. her Evet. şeyin olduğu. Çok enteresan. Aslında Doğu tıbbı denilen şey muazzam. Ama Batı tıbbına tabi olduğumuz için. Evet, şu So var tabii ki, yani kullanım kitapçığı tamam, elden, yüzden, kulaktan, pek çok şeyden okunur ama bu kullanım kitapçığı da senin içindeki huzuru tahsis edemiyor. Bu tabii. sadece senin o da kaderinde ve fıtratında varsa görmeni sağlıyor. Sen aradığın şey iç huzur, sonsuz huzur, sonsuz mutluluk, ilahi aşk. O nerede? Evet, evet. Hangi kitapta o? Hiçbir yerde yok. Ondan sonra da şöyle düşünmeye başladım. Ben burada çok dağ yürüyüşü yaptım. Hı. Türkiye'de hiç yapmadım. Burada Britanya'daki bütün yüksek dağlara çıktım arkadaşlarımla. Dağa çıkarken tuhaf bir his oluyor. Her seferinde çok seviyorum ben. Zaten yapma sebebim de o. Çünkü fotoğrafları görenler deli misin sen falan. Zaten charity yardım kuruluş için Hı. yapıyoruz ama diyorlar ki ya çıkart paranı ver. Ne diye eziyet çekiyorsun ta o kadar. Hani böyle sırtımızda çadırlar falan. Ya diyordum o farklı bir duygu. Yani oraya gidince ben bir değişik hissediyorum. Böyle bir hani o manzarayı görmek, o his. Çünkü farklı şeye ve bir kitapta da okumuştum. Yolu bu anlamdaki maneviyat yolculuğunu dağın yollarına benzetiyordu. İşte Hmm. birçok yol var. Patikalar. Kimisi patikalar var, kimisi böyle rahat rahat gidiyor ama uzun. Ona sabır gerekiyor. Ama kimisi daha dik, daha sarp. Ona da güç, kuvvet gerekiyor. E, Artı giderken çok güzel yerler de var. Ve sen zannediyorsun ki geldim, oldum. Ama aslında zirve daha farklı bir yerde. Evet. Veya bazen çok hızlı gidiyorsun. Hani böyle ne deniyor? Vücudunu alıştıra alıştıra gitmen gerekiyor ya belli mesafeler. Onu yapmadan gidince çarpılıyorsun, Kesiliyorsun. hasta Evet. oluyorsun, kesiliyorsun. Artı rehberlerin çok büyük önemi var. Şimdi rehberin bilgisi kadar da sen gidiyorsun. Kimi rehber diyor ki, "Aa, bak burası ne kadar güzel mola yeri. Aslında burası da aynısı yukarısıyla canım ne farkı var?" Rehberin de çok önemi var. Yani o kadar çok şey var ki seçilecek. Hangi yol bana uygun? Hangi rehber bana uygun? Tepeye kadar gidebilecek miyim? Ben tepeyi mi istiyorum? Çok Gibi. Ben bunları dağa çıkarken zaten hani hep böyle bir irdeleyerek çıkmışımdır. Her seferinde böyle bir şey oluşuyordu içimde. Ve oralarda bir hani bir meditasyon gibi gözümü kapatıp oturduğumda daha bir yakından hissediyordum. Hani vardır ya bu his, bağlantı. Sanki diyordum şey mi? Alakasız ama hani daha yüksek değil mi ya şey olarak, rakım olan. mesafe olarak, Evet. rakım olarak. Acaba diyordum ama ne alakası var tabii ki. Yok. Tabii Ama oranın bir de oksijeni de bol. O da etkiliyor. Temiz hava, değil mi? temiz havanın etkisi var ama aslında tabii kaç metre olduğuna bağlı oksijenin seyreldiği durumlar da var. O yüzden zaten bu altitude sickness denilen şey hani dura 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 gitmen gerekiyor. Tabii bizimki buradakiler o kadar yüksek değil, Türkiye'dekiler gibi değil ama yine de. Yani evet bu daha sevmemle bu yolculuğun arasındaki şeyi de kendimce Çok böyle iyi. bir Bir birleştirmiştim. paralellik oldu. Yani oradaki aslında tekamül planındaki zorluklar ve kilometre taşları senin dağ yolculuğunda fiziksel olarak yaptığınla ruhsal olarak gittiğini bir paralellik oluşturdu, Evet, örtüştü. Böylece sen aslında her dağ yolculuğuna çıktığında aslında öze ulaşmakla ilgili ruhsal bir adım atmış olduğunu hissettin. doğru, Değil mi? doğru, doğru. Evet, evet, evet. Evet. Yani Böylece oraya kaçma isteği de bundan dolayı geldi zaten. öyle mi? Tabii ki. Yani sonuçta herkes yuvasına dönmeyi ister. Herkes özle
bir bütün olmayı ister ve biz Evet. aslında ayrılık zannında, dualitede burada çaresiz kalabiliriz. Çünkü eğer ben ayrıysam Allah'tan veya varoluştan, Yaradan'dan, o zaman ben güçsüz, aciz ve hiçbir şeye muktedir olmayan ayrı bir varlık gibi hissederim ve bu hissettiğim zaman o zaman işte tanrılara kurban vereyim, onun istediğini yapayım, bir menfaat ilişkisine, bir ticari Evet, kaygıya evet, evet. dönüşür. Halbuki ben ondan bir parçayım, ya yuvadayım, zaten özüm dediğin noktada dualite ayaklarının altında küçülür. İşte sen de dualitedeki bu zorluklar karşısında bir öz olup güçlü hissedip zaten o olduğunu hissetmek için bunun paralelinde sanki buna benzeyen bir şablon üzerinde daha yürüyüşü ve oradaki patikalarda dinlenme, orada bir şey idrak etme, belli bir seviyeye çıkınca görme, analiz etme, sorgulama, bakma ve o olduğunu hissetmeyi içgüdüsel olarak sürüklenmişsin. Doğru, 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 doğru. Evet. Şimdi peki bu tekamül yolculuğunda Nihal, eski Nihal ile artık belli bir farkındalıktan sonraki şimdiki Nihal arasında en büyük fark nedir? Yani törpülenen yönleri, anladığı, kendini daha dingin hale, dengeye getirdiği durumlar nelerdir? Fiziksel dualite anlamında mı yoksa genel olarak? Yani algıda ve bilinçte, farkındalık. Hmm. Mesela daha Farkın. önce çok refleks olarak kavgaya ya da Hmm. cevap vermeye giderken şimdi neler yapıyor mesela? Şu an hem ruhsal anlamda hem de fiziksel anlamda farkına varmaya başladım. Farkına vardığımın farkına varmaya başladım. Evet. Evet. Fiziksel olarak da durup bir durup ah diyorum, çenem yine sıkmışım. Ah, bacaklarım yine, niye böyle duruyorum? Bunların farkında değildim. Yani sadece yaptığım şeyler değil, fiziksel olarak da farkındalığım arttı. Diyorum bir rahatla, indir omuzlarını, çeneyi gevşet vesaire. Ondan sonra fakat diğerlerinde de şimdi karşıma, burada çok olmaz ama hani kornaya basılıyor diyelim araba kullanırken. Diyorum niye bana yaptı bilmem. Onun yerine diyorum ki ne oldu şimdi? Bu bana neyi gösteriyor? Ne oldu? Bir Yani bunlar saniye ve yoktu durma. bende. Evet. Evet, yani hiç yoktu bende bunlar. Hemen karşıya atak yapardım. İşte niye böyle, niye? Ara sıra olmuyor mu? Oluyor. Ama çoğu kere olmuyor artık. Hep diyorum ki bu bana neyi gösteriyor? Benim bundan ne anlamam lazım? Ne oldu da oldu? Evet. İçeride neler oluyor? Gibi çok güzel sorgulamalar oldu. Tabii ki bu şeyle de alakalı. Artık inanmıyorum. Artık biliyorum. Çok. Deniyor ya böyle bir şey. Çünkü bildiğin zaman Artık eminlik, yaşıyorsun. bildiğin zaman eminlik geliyor. Eminlik de kelime kökü iman, iman etmek Çok artık. güzel. Çok güzel. Peki bu sorgulamalar ve frekansının yükselmesi, bilincinin yükselmesi eşinle arandaki diyaloğu nasıl etkiliyor? Bu konuları hiç konuşmuyoruz tabii ki söylediğim gibi, ama benim onu daha iyi anlamamı. Yani ben eskiden şey diyordum. Hiç beni anlamıyor. Hiç aynı şeyleri konuşmuyoruz. Ben öyleyim, o öyle. Ama şimdi diyorum ki o beni dengeliyor. O beni dengeliyor. Zaten onu seçme sebebim de o. Yani böyleyiz ama aslında böyle olmak durumundayız. Evet. Yani aslında o senin bir nevi öğretmenin veya rehberin gibi gözüküyor dualitede. Dengelediğin. Evet, evet, evet olabilir ama tabii ki ara sıra da insan diyor ki oturup şunları bir konuşabilsek, işte aynı şeye, gruba girip o da birlikte çatlaşabilsek, ama Onun içinde de- Telegram grubu var zaten. işte evet. Evet, iyi ki var, o Telegram grubumuz var, gerçekten insanın anlaşabildiği, daha doğrusu dediği şeyi anlayan kişilerle bir arada olması çok güzel bir şey. Yani Hani evde bazen boş bazen dolu fark etmez, konuları açıyor. evde 2 kişi var anlaşamadın. Burada 900 kişi var. İstediğine sor. Çok Peki güzel bir ortam. şu anda senin hani rehberin dediğin, yolundan gittiğin, sana ışığı gösteren
bir üstad var mı hayatında dualitede? Yoksa kendi kendinin rehberi misin artık? Ha yani ben gruba girdiğimde de şöyle tanımlamıştım kendimi, bal arısı Hı, demiştim. Şimdi demiştim senem çiçeğindeyim. süper. Bakalım sonra ne olacak? Yani çok dolaştım. Ondan ona, Neden ondan oldu? ona. Kaç aydır gruptasın? Bir sene oldu mu? Hatırlamıyorum. Yok, bir sene değil, Yok. birkaç Ha, ay. kaç ay? Hı. Birkaç ay. Ama ben daha önce gruba değil ama videolarına rastlamıştım. Hı. Olmamıştı. Yok dedim yani. Aa, Şimdi o bana videoyu göre değil. seyredince ne hissediyorsun? Çok farklı, çok Yani farklı. birkaç ayda bile ilk başta Çok. bu kadın ne diyor ya ne anlatıyor dan şimdi ha Evet. duymuşa mı geldin? Ama zaten oluyor. O oluyor o. Çünkü hazır olunca çıkıyor karşına. Önce bir sanki fragman gibi oluyor. Emin değilsin film güzel mi değil mi? Ama yine de bir bakıyorsun yok diyorsun bana göre değil. Sonra gidiyorsun başka yerlere geri geliyorsun tamam şimdi oldu diyorsun. Yani bir eksik varmış onu toparlayıp geliyorsun ve o zaman oturuyor. O yüzden memnunum. Çok çok memnunum. Sağ olsun Zoom'una da şeyine de katıldım bir kez. Daha da düşünüyorum. Ama şey de düşünüyorum. Bu aynalık mı, aynılık mı? Hmm. Yani çünkü öğretmenin de öğrettiği şey aslında şimdi ben bunu nereden çıkarttım? Arkadaşlarıma isteyenleri reiki yapıyorum ya arada. Hı. Aslında yaparken kendimi iyileştiriyorum ben. Evet, tabii ki. Çünkü küçüklükten beri sorulan iki tane travmatik soru vardır çocukların. Hı. Birincisi, anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? İkincisi de büyüyünce ne olacaksın? Bu ikincisinde ben hep doktor dedim. Hiç şaşmadı. Hep Neden? doktor, hep Çünkü doktor. babanın sağlık sorunları mı vardı? Yok, hayır. Onu Benim iyileştir. iyileşmeye ihtiyacım vardı. Yani senle alakalı. Evet. Peki O anneyi mi? olmayınca ben Reiki'ye, o da bir şifa. Şifa çünkü fiziksel ya da ruhsal. Şifa, enerjisel anlamda şifa. Peki bir An- dakika. Ben bu soruları şeyini bilmiyorum mantığını. Anneni mi seviyorsun, babanı mı seviyorsun da cevap ne mesela annemi seviyorum dediği zaman ne anlamamız gerekiyor? Bence travmatik bir soru. Bu sorulmaması gereken soru çocuklara. Yani birini seçmesi zorlanıyor. Evet, evet çok büyük bir şey bu çocuk için. Çünkü ikisi de riskli. Hangisini seçebilirsin? Evet. Ama çocuksun, bana ne bilmiyorum falan der geçersin o başka. En çok çikolata veren herhalde. Yani en çok sana evet hediye büyük ihtimalle ama Peki, bence yanlış. ne olacaksın da doktor olmak istiyorum dediğin zaman kendini şifalandırmak için. Peki İşte bunu avukat ben olmak istiyorum derse ne anlamamız gerekiyor? hmm, onda da kendini ifadeyle ilgili bir problem olabilir. Belki adaletle ilgili bir Evet, evet, şey var. evet. Peki İşte Reiki'de neler oluyor? Reiki'de de enerjisel anlamda iyileştiriyorsun. Ama benim daha çok yaptığım konuşma üzerine. Yani bir nevi bir terapi aslında. Bildiğimden değil tabii ki biraz kursuna gittim. O başka bir inisiyasyon alıyorsun enerji vesaire. Ama onun haricinde tamam hissediyorsun problemli bölge ama onun haricinde konuşmalar geliyor. Mesela işte anlatıyor arkadaşıma soruyorum şu mudur bu mudur konu bambaşka bir yere geliyor. Yani ağrının aslında nereden Kök kaynaklandığına kadar sebebi. giden konuşmalar. Ve sonunda gelen şeyler ne kadar güzel konuştuk, ne kadar iyi dinleyicisin. İşte şöylesin, böylesin. Aslında onlar benim ihtiyacım olan, duymak istediğim Evet. şeylermiş demek ki Peki diye o zaman düşünüyorum her şöyle bir seferinde. şey diyebilir miyiz? Sen şimdi Reiki yapıyorsun ve karşına çıkanlarla olan muhabbetler, söyleşiler senin ihtiyacın olan. Ama sen ihtiyacın olanı alıp yoluna devam ediyorsun. İhtiyacın olanı alıp yoluna devam ediyorsun. Artık konuşacak ve şifalanacak bir şey kalmadığı noktada Reiki yapmayı bırakacak mısın? Öyle mi olacak o zaman? Reiki başka bir forma dönüşebilir. Şimdi mesela meditasyona daha çok yöneldim. Çok güzel. Yani o bir alışveriş, değil mi? O bağ. Neye Ben hep ihtiyacın şeyle varsa karşına aslında o çıkıyor. işte şimdi ona geldik. Bu karşıma çıkan rehberle de Hmm. rehberin de bana benim de rehbere ihtiyacım var. Çünkü Evet. o da öğrenmesi gerektiği için öğretiyor. Şu O da an şu kendindekini. an meditasyon yapıyorsun ve burada bir rehberin var o zaman. Onu mu anlıyoruz? İşte
Sizler varsınız. Teşekkürler. Birbirimize aynalık mı yapıyoruz? Evet. Ona oradan geldi aynalık mı yapıyoruz? Hani ben o bir ve bir hani böyle vardır ya 11 ve benim sık sık gördüğüm rakamlardandır bu 11. Bir ara buna takmıştım. Ben niye halen oluyor? Kafamı çeviriyorum 11'i 11 geçiyor. Yine diyorum. Araştırdığımda bu Dağlanıyorsun bak. çok farklı bir çok farklı şeyler geldi 11 ile ilgili. Yani aynalama yani bir ile birin birbirine aynı olması ama bir ve bir ne? Bu birin elif yani öz olduğunu keşfetmem bende acayip bir şeyler Evet. hissettirmişti. Yani e, aslında hani denir ya, insan bir noktadır. Elif olunca insanın ayağa kalkması, kıyam etmesi, insanı kamil oluyor. O kadar bunu okuduğumda veya idrak ettiğimde diyelim o kadar şey hissetmiştim ki aman Allah'ım dedim. Ne kadar güzel bir izah. Meğer rakam olarak gördüğümüz şeyin anlamı ne kadar büyükmüş. İşte yani noktanın uzayıp elif olması, insan olması, öz olması muhteşem. Bunu tabii herkes okur ama okur geçer. Eğer belli bir Oo, farklılıkta onun açılması bambaşka bir anlam oluyor tabii ki. evet o okumalar ben işte o şey zamanları kitap doldurmuştum bu işte Law of Attraction vesaire zamanları. Neler aldım? Her denilen kitabı aldım. Ama kitabın kapağını açtım mı? Hayır. Açmaya çalıştım. Hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece İngilizce olması değil. Anlamıyorum. İşte yani bir de şöyle bir şey var. Zamanı varmış demek ki. Zamanı var. Yani bir de insan bir ara hani öyle bir şeyler moda oldu ya New Age denilen işte bir şeyler hani böyle moda oldu. İşte Anda kalalım. enerjiler moda Hayatı oldu. yaşıyor. Heh, onlar moda oldu. İşte bir kısım bir akımla bunlara yöneldiler. Ben de aralarındaydım. Ama sonra geri kalanı senin işte o bağlantınla alakalı bir şey. Eğer oradan sana halen sinyal geliyorsa bu yetmedi bak bu tam olarak bu değil bak biraz daha derine git bak o değil şu gibi yönlendirmeleri hissetmeye başladığın zaman işte o zaman Rabbin açığa çıkıyor. Ben Çok güzel. onu da şeye benzetiyorum. Bu Avatar filmindeki ağaç seyretmişsiniz. O Evet. ağaç, o ağaçtaki o hani herkesin bağı var Bağlantılar. ya. Evet. Ben Rab kavramını sen sormadan ilerliyorum ama Rab Ama çok kavramını güzel, çok güzel. öyle Devam et. görüyorum. Yani herkesin Rab yani herkesin merkeze hayat ağacı merkeze bağlantısı o bağlarla ve onlar da kişiye özel Rablar Çok güzel. Evet. diye. O filmi ben çok sevmiştim ve o filmdeki bir motto I see you. I see O you. o kadar güzel ki. Yani o çok güzel. Çünkü biz aslında Türkçe'ye çevirirken de Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için bazı kavramlar oynuyor. Mesela Türkçe'de ben kimim hani bu şeylerin baş sorusudur ya ben kimim de bile bir kimlik var. Kimim? Ben kim? Bunun Latince kökeni ben kim olarak. Hmm. Ben kim daha mantıklı. Ben kimim deyince yine ben Benlik varım. oluyor o zaman. Heh, ama ben kim? Ben Daha kim? net. Evet. Ben O her zaman yüzden I see you çok güzel geldi bana. I see you. Evet. çok güzel. Peki Nihal tekamül planını çözdü mü? Niye geldi buraya ve bundan sonra nelerle karşılaşacak? Bununla ilgili bir öngörüsü, hissiyatı var mı? Eh, yani hepimizin bildiği üzere yani kendimizi bulma çabası. Daha doğrusu beden olarak doğduk. Beşer. Bedenden doğduk. Ama işte ruhtan doğma aşaması. Ki insan olacağız. Çok güzel. Çok güzel. Peki Nihal tabii ki normal dualitede hayatını yaşıyor. İşte eşi, dostu, iş yerindeki arkadaşları şunlar bunlar var ve bunların hepsi birer yansıma. Ona bir şey gösteriyorlar. Tabii ki keyifli diyaloglar da oluyor. Bazen zorlandığı diyaloglar da oluyor. Zorlandığı diyaloglarda Nihal yansımalara nasıl bakıyor? Yani bu bana bir şey anlatmaya çalışıyor diye bir adım geriden mi bakıyor? Yoksa ya bunun benimle alakası yok. Yani sınav olarak gelmiş belki de tesadüf gelmiş. Ben işime gücüme bakayım. Hiç bunun davranışıyla, söylediğiyle uğraşmayayım diye mi bakıyor?
İkisi de. Hı. Kimilerinde evet bu niye oldu şimdi? Bana neyi anlatıyor diye düşünüyorum. Eğer duyguya giriyorsam. Duyguda değilsem, nötrsem zaten benimle alakası yoktur. Sadece şöyle bir rüzgar gibi gelip geçmiştir. O zaman burada duyguya Çok önemli var. girmenin önemi. Çünkü Tabii. zaten aslında Hı. dualiteye bağlı olmak demek duyguya girmek demek. Sen Aynen. dengede ve nötrdeysen etrafında ne olursa olsun hepsine eşit değer verirsin. Eşit, Evet. ama birisine çok önemli bir şey, birisine önemsiz veriyorsan orada Evet. kantarın topuzu biraz kaçmış gibi Öyle gözüküyor. oluyor ama bu aşamaya gelmek de yani bunun idrakına varmak da kolay değil. Çünkü sonuçta zihin her zaman için zorluyor. Evet. Zihin hep var. Yani hep orada, hep atakta. Ama Peki, ben şeye de karşıyım. Zihnimi öldürdüm, zihnimi öldüreceğim. İşte o benim en büyük düşmanım. Yok öyle bir şey ya. Senin en iyi arkadaşın aslında o. evet. Ne yaşadıysan bu aşamaya gelmek için onun sayesinde. Minnettar olman lazım. Evet. Şimdi ben bazen o söylediğin söylemleri çok söylüyorum. Zihin en büyük düşmanı filan. Ben çok söylüyorum çünkü elbette düşmanın değil ve aynen senin dediğin gibi kol kola gitmek lazım. Hı, Ama kantarın topuzu o kadar kaçmış ve zihin içine o kadar girmiş, farkında bile değilsin ki düşman diyorum ki hani onun farkına var. Allah Allah ya, bu yani zihin iyi bir şey değil mi? Akıllı olmak iyi bir şey değil miydi ya filan, bu sorgulamaya girilsin diye. Zaten hı. her farkındalıkta söylemler değişir. Söylemler hep karşı tarafın algı seviyesine göre ve bazen bir söylediğin bir şeyin tam tersini söylersin. Biz de bilgelik ve üstatlık derslerinde bunu e, görmüştük ve sormuştuk. Dersleri mi var onların? Tabii. Işık Hoca'nın Ha, güzelmiş. bilgelik ve üstatlık dersleri var. Biz 3 sene filan. E, Aa, ne kadar güzel. tabii hatta en sonunda satsangı da var Subatan Yaylası'nda. Oo, Orada süper. yani üstatlığın ilerleyen derslerinde ama hocam yani siz bunu bilgelikte tam tersini söylemiştiniz dediğimiz noktada o zaman o doğruydu, şu anda bu doğru. Bilinç seviyesine göre değil mi? Bir Evet. bilincin şeyi Çünkü öbürünün küfrü haline gelebiliyor çünkü. gelebiliyor. O yüzden sen ilkokul 3 talebesine üniversite matematiğini anlatmaya Aynen. çalışsan çocuk hiçbir bu ne ya saçmalık filan der. Evet, evet. Ama İlkokul 3 seviyesinden anlatacaksın, öbürüne başka seviyeden anlatacaksın. Aynen öyle. Şimdi Nihal bedeni dualitede en çok neden korkar? Hmm, anlaşılmamaktan diyeceğim. Ki Anlaşılmam. son birkaç yıldır içinde olduğum durum yakın çevrem tarafından. Ama artık onları ben hani şimdi öyle görmüyorum. İlk başlarda üzülüyordum. Kimse beni anlamıyor. Kimse benimle işte oturup konuşacağım kimsem yok gibi bir kurban bilinci dahilindeydi hepsi. Bunun da Şimdi diyorum farkına ki varmıştık. tabii tabii. Şimdi tamam diyorum. Onlardan alacağım şeyler başka. Onların bana katkıları başka. Hı hı. Bunca zamandır da oldu çok şükür. Ama onlar başka. Aynen demin dediğin gibi ilkokul, ortaokul vesaire onlarla öyle konuşuyorum. Mesela ben şimdi anneme babama oturup da ya aslında siz namaz şu bu diyorsunuz ama aslında işin ne diyorsun sen derler. Konuşulur mu öyle bir şey? Yok. Biraz böyle anlatmaya çalıştığım gibi hani bir küçük bir şey verip beklersin ya. Baktım Evet, evet. yok tamam kapattım. Bu kaydı seyredecekler mi? Ee, Eşin gönderirim. seyredecek mi? Hiçbirinin haberi yok. Yani hani Sürpriz böyle bir olarak gönderebilirim tabii gönderebilirim. Ben sonuçta hissetmediğim ya da yaşamadığım hiçbir şey anlatmıyorum burada. neydi? Eşinin Hiçbirinden de adı neydi? saklamıyorum. Erol. Ee, Erol Bey, şimdi bu kısım yani biz tamamen öyle farazi konuşuyoruz filan dermiş. Evet. Ay Nihal, derdim kimseyi ikna etmek de değil bu arada. Aa, bakın ben çıktım konuştum demek ki doğru. Yo, bu benim doğrum. evet. Demin dediğim gibi bu benim Zaten sana emin saygı, olduğum şeyler. evet yani zaten ne demiş? İnanmak başka bir Sen şey. kendini iyi hissediyorsan ne yaparsan
yaptım bana bulaşma demiş ya. Zaten Aynen öyle. şimdi böyle Onunla farklı şeyler demek ki yaşamam gerekiyor. Şimdi yani bir evlilikte de ilişki uzmanısın ama hani bir evlilikte de %100 paylaşım zaten olmaz. Olsa da sıkıcı olur zaten, değil mi? Yani hani her şey aynı. tabii ki. Yani Biraz bir zıtlıklar olacak birbirini. Bir de şöyle diye düşünüyorum ben. tamamlamalar, Sürtüşmeler evet, mühim. sürtüşmeler Sürtüşmenin her çok anlamda, önemli. yani sürtüşme bir şey ortaya çıkartıyor. Hani cinsellikte bir çocuk ortaya çıkıyor. Evet, Fikir sürtüşmelerinde yeni bir fikir ortaya çıkıyor. Yani illa kötü bir şey değil sürtüşme. evet, evet. O E, yüzden öyle kabul ediyorum artık. Yani düşük seviyelerde, bilinçlerde sürtüşme kavgayı, dövüşü getiriyor ama belli bir farkındalıktan sonra fikir şeyinde, sarmalında sonuçta bir şey Evet. yapılabiliyor. Evet. Şey önemli, işte egoyu ön plana koy. Benim dediğim doğru. Ve tek doğru budur'a girmediğin sürece Evet. problem yok. Saygı, saygı ve anlayış. Peki Evet. Nihal'in dualitede en çok sevdiği şey nedir? Onu böyle mutlu eden nedir? Arkadaş ortamları, işte böyle yemekler, sohbetler, her türlü konuda. Senin ama bu farkındalık yolculuğunda gittikçe arkadaş ortamların da değişti, değil mi? Tabii yani eski 3 sene arkadaşlarım önceki duruyor. arkadaşlarınla belki Duruyor görüşüyorsun. ama daha az görüşülmeye başlandı. Görüşüldüğü zaman paylaşılan konular artık bana şey gelmiyor işte. Genellikle eşlerin hani konuşulması, işte çocukların konuşulması, işte yemekler, işte aralarında ben ve bir kişi daha çalışıyoruz. Hani diğerleri daha böyle ev şeyle. Hani konular da gittikçe hani ben istiyorum ki birazcık acaba faydam olur mu? Ki ben çoğuna reiki yaptım onların. Acaba faydam olur mu? Hani konuşsam mı falan. Hani böyle bir hafif giriyorsun, bakıyorsun hiçbir zaten belli ediyor karşı tarafın zihni, hemen konuyu değiştiriyor. Hemen. Aa, Kılıyor. diyorum bu konuya nereden geldik? Ha diyorum tamam. Kapattı. O bile farkında değil. Şimdi dualitede tabii ki düşük bilinçte bakıldığında her gün hemen hemen aynı şeyler yaşanıyor. Herkes evleniyor, çocuğu var, işe gidiyor ve günü gün etme üzerine. Yani mutlu olalım, yiyelim, içelim, gülelim. Şimdi bu konsept içerisinde tabii ki ilk akla gelen senin eşin nasıl, benim çocuğum nasıl? Tamamen dualite ile ilgili. Halbuki belli bir farkındalığın üstünde daha felsefik, daha sorgulayan, daha kişiden, benlikten çıkan, daha büyük resmi gören bir sohbet seni doyurabiliyor, tatmin edici oluyor. Ama o büyük resmi de çocuğuna, kocasına, gününe, tatiline, alışverişine odaklanmış bilinç odaklanamıyor Evet. ve onu algılayamıyor. O yüzden Algılayamıyor. kopuşlar Evet. oluyor Evet. zaten. Evet. Aynen öyle. Onlara da ihtiyaç var tabii ki. Hani ben de katılmıyor muyum? Katılıyorum. Çünkü niye? Ben bu dünyadayım ve burayı deneyimlemek için geldim. Öyle hop Bir nefes al. havalarda olmaz. Coffee break. Evet. Bir yapıyorsun, şöyle bir kahveni içiyorsun, bir rahatlıyorsun. Ama tekrar gündelik işte de, şimdi işe gittiğimde de ben tabii ki işle meşgulsün veya evden çalışıyorum, işle meşgulsün. Ama bir ara verdiğimde, bir akşam oturduğumda bir meditasyon olur, bir yine bir şey dinleme olur, bir gruba girip Telegram'da bakalım ne yazmışlar, kim neler söylüyor. Bunlarla hani her günüme de bir vakit ayırıyorum ben Evet. artık. Peki Nihal'in fark edişi. Ben biliyorsun Hayatın Neşesi Demir'in Sesi bir uyanış hikayesinin mottosu sonsuz sevgi, ilahi aşk. Nihal için sonsuz sevgi, ilahi aşk ne anlama geliyor? Huzur Huzur. Huzur çok önemli değil mi? çok önemli. Bence her şeyin temelinde olması gereken bir şey bence. Huzur olmayınca yani aşkı da yaşayamıyorsun. Çünkü kaçamak bilmem ne, hani değil mi? Onun bile bir huzurun olacak ki onu doya doya yaşayabilesin. Peki İlahi aşk da aynı şekilde. iç huzur için en önemli yapman gereken şey ya da şeyler nelerdir? Hani
seyredenlere bir iç huzur nasıl tesis edilir? Bununla ilgili bir şey söylesene. İç huzur. İşte klasik şeyler, değil mi? Hani işte tutunduklarımızı bırakmak, Evet. işte teslimiyet vesaire. Herkesin Yani yolu kendini farklı. analiz etmekle alakalı bir şey. Kendini analiz etmekle. Hatta yaz. Sevdiğim yönler, sevmediğim yönler. Bir de bunu yaparken düşün. Kim neyi sevmiyor? Hani Eckhart Tolle'de öyle çıkmış ya olay. Kendimden nefret ediyorum. Aa, demek ki bir ben varım, bir de kendimden nefret eden bir ben. Yani onun farkında olmak. Evet. O yüzden işte ben neye tutunuyorum, neler benim hayatımda çok yer alıyor da benim huzurumu kaçırıyor. Şimdi bu tutunduklarımız ev, aile, iş, çocuk, eş olacak bunlar. Tabii ki olacak. Yani bunları bırak demek, bunlardan vazgeç demek değil. Ama öne koyma. Artık onlar senin önünde değil. Ama bu yola da onlarla çıkılmıyor. Hani böyle neydi o sıcak hava balonları var ya bu Kapadokya'da. Hani ata ata yükseliyorsun. Hani Ağırlıkları ata ata. ağırlıkları bu yola da aynı şekilde hani kaplumbağa gibi sırtında evinle gidip çıkamazsın. Hafifleyeceksin ki yol gözükecek. Hani öyle denir ya sen yola çık yol gözükecek. Aynen. Gözüktüğü zaman da bir temponun, bir kondisyonun olması lazım. İşte bunları yavaş yavaş, bunları bırakmanın ne demek olduğunu idrakına da vardıktan sonra o huzur zaten geliyor. Yaptığın bir şey artık seni hani böyle içinde fırtınalar kopmuyor. Hani sen sabit bir yerin var, Bilgin. merkez, Bilgin. merkez efendi, yuvar ama hani tam bir pergel örneği. Merkezdesin, bir ayak orada, öbür tarafta da dolaşıyor öbür ayak. İşte dualitede onu yapıyor, bunu yapıyor, şunlar. Ama bir yer seni sabitliyor ve o işte iç huzur, o sakin liman hep var. Diğerleri de oluyor işte etrafta. Çok güzel. Peki Nihal fark edişi bedeni 10 sene geçti. 10 sene sonra şimdikinden nasıl bir fark olur? İnşallah daha iyi bilinçlerde olurum, daha açık olur, daha böyle işte hani e, aslında amaç şey de değil hani uyanayım ben de. Öyle bir Yok, şey değil. uyanmaktan bahsetmiyorum. Uyanmakla Sadece alakası yok. Yani işte hani konu oraya da bağlanabilir. Hani 10 sene sonra uyanmış olmayı istiyorum. Öyle bir şey de yok. Uyansam da olur, uyanmasam da olur lafı var ya. Mühim olan fark etmekti. Ben ona başladığıma inanıyorum. Bunu daha iyi nasıl geliştirebilirim? Bakacağım. çok Çünkü güzel. çünkü artık hani yeterince kitap okudu, yeterince diye bir şey de yok ama öyle bir aşamaya geliyorsun ki artık hani ilmel yakin tamam mı bilmiyorum ama artık hani bir aynel yakinlik ve asıl amaç hakkel yakinlik ama o zaten hal. Hani onu ne Çok anlarsın ne güzel. anlatabilirsin. Çok güzel. İnşallah onlar kısmet olsun. Peki Nihal, şimdi arkanda bir sürü kitap görüyorum. Ya Sen de çok kitap okudun. Bu bilgilerin ışığında bu bilgilerin içine daldın, çıktın. Bir zaman geldi o an bayağı bir okudum dedin, gurur yaptın. Bir zaman geldi 20 tane okudum ama hiçbir şey anlamamışım. Çok meğersem hmm, çok bilmediğim varmış dedin. Ve evet. bu bilgilerle bir yere kadar gittin. Şimdi bizi izleyenler arasında da deli gibi kitap okuyan, onu da bilen, bunu da bilen, geçmiş medeniyetler, uzaylılar, işte reptilyanlar, işte agartalar, şambalalar, şunlar bunlar. Bunları ciddi ciddi hayatında yaşayan ve deli gibi ve felsefik şeyleri de okuyanlar var. Sen ne önerirsin? Önerme demeyeyim de ne düşünürsün bu konuyla ilgili? Bilgi ve farkındalık. Bilgi belli bir yere kadar götürüyor. Sonra da yük oluyor. Aynen Mevlana'nın bütün kitaplarını Şems tarafından atılması ve Mevlana'nın şok olması gibi. Bir yere kadar gerekiyor tabii. Çünkü bir şey var. Hani oraya gelmelisin. Ama ondan sonra okuyacağın tek kitap kalıyor. Kendi kitabın Çok benim güzel. için. Çok güzel. Rica tek Zaten bu kitap. sende açılan bir bilinç. Yani ben şu an kendi kitabımı okuyorum. Çok güzel. Ve sizler de benim rüyamda kendi kitabınızı okuyorsunuz. O Evet, şekilde bir evet. açılımlar. O Şükür. yüzden her şeyi Şükür. bırak. O da değil. Zaten o şu merkezlik işini yaptıktan sonra al istediğin kadar bilgi, değişik şeyler de öğren. Ama o merkezde olduktan sonra onlar işe yarıyor.
Çok güzel. Eğer orada değilsen angarya, angarya. Yani bilgi faydadan çok zarar vermeye başlıyor. Evet. Bilgi seni huzursuz da yapabiliyor. Tabii, Eğer çünkü birinin tamamen. dediği öbürünü de tutmayabiliyor. Şimdi ben dedim ya, bal arısı. Hı hı. Birkaç tanesini yok dedim. Zorladım da kendimi. Acaba olur ya, bunca zamandır belki de buydu aradığım. Yok. İçinden Kalbin bir söylüyor şey sana. söylüyor sana. Evet, diyor ki budur ya da bu değil. Yürü, devam et şeklinde. Evet. O yüzden iç sese, yani özünle bağlantının iyi olması lazım ki senin için ne değil, ne doğru, ne eksik, Rab O sana ile o söylüyor. bağlantı o zaten sana söylüyor. Ama senin niyet etmen de önemli. İsteyeceksin ki, hani burada o kitap da vardı. Ben de Ask and It's Given. Bu Esther and Esther, belki biliyorsundur. Onların çok meşhur kitabı. Önce isteyeceksin. Ondan sonra, yani bir niyet çok önemli. Türkçesi niyet işte. Peki çaba ve gayret bu işin neresinde? Tabii ki mühim ama ikisi farklı şeyler. Yani işte bir ayette de var ya, Allah diyor bana bir adım atana ben bilmem kaç, yani daha çok giderim. Bilirim. O bir gayrettir. Tabii ki gayret yapacaksın. Ama ben sonuna kadar yapacağım, olmazsa olmaz gibi bir Hırsla. çabaya girmek, o tam tersi etkiyi yapıyor. O zaman da diyor ki, ha sen bunu çok mu istiyorsun? Demek ki bir tutun, bir şeylik var bunda. Benden Sınavın çok geliyor bu sefer. istiyorsun. Ben benden çok sevdiğin şeyi alırım senden gibi Evet. bir şamarda gelebiliyor. Evet, çok güzel. Nihal, şimdi burada sonsuz sınırsız kuantum potansiyel alanı, stüdyomun olduğu yer. Ve Evet. buradan dualiteye istediğimiz materyali akıtabiliyoruz. Sen ne istiyorsun? İstediğin bir şeyi akıtalım sana buraya, dualiteye. Çok klasik olacak. Hani materyale ihtiyacım yok benim. Bir kez Her daha şeyim var. düşüyorsun. Her şeyim var. Ne isterim? Yani materyale dönüşecek anlamda bir şeyler isteyebilirim. Yani hep Her şey zaten olur. dualarımda da var. Nedir? İlmimin artması, hayretimin Oo, artması. süper. Hayretimin artmasını istiyorum. Çok güzel. Evet, Hani senin öyle şeyler hayretini şimdi bu şahit olayım ki. programdan sonra artık hayretin o enerjiyi, o frekansı veriyoruz. İnşallah. Hayretin gün geçtikçe artarak tık 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 çok daha güzel bir fark edişe doğru yola çıkacaksın. Evet, İnşallah. programımızın sonuna geldik. Şimdi Ne bu kadar çabuk. birazdan evet, bayağı bir saati geçtik. Şimdi burada dünya zamanı durdurmuştuk. Tekrardan anahtarı çevireceğim ve herkes durduğu yerden devam edecek. Nihal bedeni de durduğu yerden devam edecek. Ama şu anda bizi kalp gözüyle hissediyor. Sen fark ediş olarak Nihal bedenine ne söylemek istersin? Sabır. Sabır gerek evvela demiş ya, Anadolu erenlerinden. Sabırsız mı normalde? Nihal bedeni bir şeyler için sabırsız mı? O anlamda sabır değil bu. Sabır, Şemse demiş ya, sabretmek. O bizim şu anki zannettiğimiz sabretmek değil. Hani gülün Hmm. içindeki dikeni, gecedeki Hmm. gündüzü görebilmektir. Yani Evet. ileriyi tahayyül edebilmek. O anlamda sabır diliyorum kendime. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Ben Nihal teşekkür için. Seni tekrardan bedene uğurluyorum. Geldiğin için çok çok teşekkürler Ben ve teşekkür ederim. işte gitti. Evet arkadaşlar, bugünkü konuğum Nihal Ertuğrul'un fark edişiydi. Çok güzel bir söyleşi oldu. Programa burada son veriyorum. Aşkla kalın, sevgiyle kalın. Benimle kalın, Demir'le kalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.